Bağlanma korkusu 1,5 devam. 2 baştan. Başına geldi. Bak şimdi bir kızla ya da bir erkekle birlikte olmak için uğraştın. Bin bir türlü flörtler, bir tavus kuşu gibi böyle kuyrukları açmalar, bütün hünerleri sergilemeler filan, sevgili oldun. Büyük bir sportif aktivite var. Hiçbir şekilde o 4 metrekarelik alandan çıkılmıyor filan derken el ele tutuşup dışarıya çıkmalar başlandı. Sinemaya gittin, restorana gittin, arkadaşıyla tanıştın, annesini mi tanıdın filan derken içini böyle küçükten böyle büyüye kadar bir korku kaplar. Ondan sonra korku böyle büyüyor. Diyorsun ki bundan sonra hep bu mu? Ben açık büfeye tostla mı gideceğim? Acaba doğru insan bu mu? İşte bula bula ben bu herifi mi buldum? Neyse ne. Bunun ismi bağlanma korkusu. Birileri mutlaka bundan ayrılmış ya da birilerinin başı bundan yanmıştır. Ama gel gör ki bundan başı tek yanan ya da bundan dolayı muzdarip olup kendini bekarlığın kollarına atan ilk kişi biz değiliz. Bundan 2200 yıl, 2500 yıl belki önce. Milattan önce 8. yüzyılda Homeros diye bir adam var. Odyssey diye bir tane kitabı var. Bak 2500 yıl diyorum. Bugün en uzun bizim Muammer emmi Kafkas'tır çok uzun yaşadı dediğin adam 110 yıl yaşıyor. Bak bundan yaklaşık 200 tane var nesil. Geriye gidiyorsun. Kahramanımızın ismi Odysseus. İşte böyle Ege'nin kıyılarında bir maceralara çıkıyor. Hani var ya mitolojik hikayede Herkül'ünki falan gibi. Bir limandan geçiyor. O limanda deniz kızları, sirenler var. Deniz kızına işte belinin altı böyle balık. Belinin üstü hiç de öyle kefal gibi, levrek gibi değil. Bayağı taş gibi hatun. Güzel hanımefendiler Ege'nin kıyılarında ikamet ediyorlar. Adaya doğru gidenler olursa gemilerle şarkı söylüyorlar. Bunların bir başka özelliği de bu. O kadar güzel ki sesleri gemiden kendini atıp boğulmak istiyorsun. Yani kuyruğun olayım diyerek gemiden atlayıp boğulan bir sürü gemicinin hunharca can vermesine sebep olmuş bu arkadaşlar. Odysseus'u da tehdit ediyorlar çünkü oradan geçiyor gemisiyle. Tabii bunun haberini alıyor. Kahraman o ya. Diyor ki bizim kesinlikle bu sese gitmememiz lazım. Uçkurumuzun dikine gitmememiz lazım. Yani bizim artık kan oraya gittiği zaman çünkü erkeğin 2 tane bölgesi var ama ikisine aynı anda yetecek kadar kan yok. Bizim Odysseus da bunun farkında. Diyor ki ben ne kadar kendime mukayyet olursam olayım sonuçta o sirenler güzel sesleriyle, o taş gibi hatunlu hanımefendiler güzel sesleriyle bize şarkı söylediklerinde ben de tayfam da gemiden kendimizi atacağız. Buna bir önlem alıyor. Kendilerini geminin direklerine ve güvertelerine bağlıyorlar tayfa ile birlikte. Sirenler şarkıları söylemeye başlıyor. Bunlar yelkenliği açmışlar böyle fırt gidiyorlar böyle gemiden. Sirenler çok güzel söylüyorlar böyle. Yani sanarsın nihamet makamı ben diyeyim sana. Hani yağ gibi akıyor mualla, rakı sofrasında oturmuş gibi böyle gidesi geliyor hepsi. Tabii kendilerini bağlamışlar. Gidemiyorlar gemiden. Kıyametler bilmem neler. Arada çok abadan arkadaşlar var. İplerini koparıp hani ipini koparma da belki buradan geliyordur ama orasında ilgili tam bir vakıf değiliz bilgiye. İplerini koparıp atıyorlar kendilerini gemiden. Onlar boğularak hunharca can veriyorlar. Neyse bizim Odysseus Allah'tan geminin ana direğine kendini bağlamış olduğu için kurtulamıyor. İşini sağlama almış. Ama işte o anda yaşadığı o agogiye yani o büyük dayanılmaz acıya aslında kendi bir kadına bir kahramana giderken başka kadınların seslerine gitmemenin ona verdiği o acıya Homeros bağlanma korkusu ismini veriyor. Bugün biz onu daha henüz herif büyümedi canım hayatını yaşamak istiyor olarak da biliyor olabiliriz. Yani aslında insanlık olarak Homeros'tan bugüne sadece 3 kelime ilerledik. Darısı gelecek nesillerin başına. Bağlanma korkusu var diye üzülmeyin ama insanları da üzmeyin. Baştan karar verin. Olacaksa olacaktır. Olmayacaksa da Ulysseus aşağı, Odysseus yukarı. Bay bay. Bir kadınla birliktesin. Çok güzel. Tavlamak için 1001 tane yöntem uygulamışsın. Kadınla birlikte oluyorsun. Yatıyorsunuz, kalkıyorsunuz. Hayat çok güzel. Feromonlar havalarda uçuşuyor. Yataktan çıkmıyorsunuz. Arada bir portakal suyu içip devam ediyorsunuz belki filan. Ondan sonra elini tutuşup dışarıda buluşmalar başlıyor derken bir anda